Madagaskar'ın Bekopaka kasabasından ya da köyünden hepinize selamlar. Madagaskar'daki 5. günümüzdeyiz. Önce baobab ağaçlarını paylaştım. Daha sonra da Çingi Milli Parkı'nı. İkisi de inanılmaz güzeldi. Şimdi buradan Murundava'ya gideceğiz. Yine tam gün boyunca jiple zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. İki gün önce de bu feribotla karşıdan gelmiştik. Şimdi geri dönüyoruz. Gidiyoruz. Okay, beralai kurawai. Amarai kuah. Önceki videolarda bu köylerde çok durduk. Evlerin içini de çektim. İnsanlarla da konuştuk. Hani onun için tekrar bir daha benzer evlere, köylere girip çıkmıyoruz. İkinci nehri geçeceğimiz köye geldik. Şu öndeki ayrı bir feribot, arkadaki ayrı. 4 araç alıyor genelde. Bizim araç da şimdi giriyor. Ve geldik. İlk bizim araç inecek. Yaklaşık bir 4-5 saat daha yolumuz var. 4-5 saattir de yoldayız. Dönüş yolunda bu baobab ağacını görmek için de buraya geldik. Bunun adı Love Baobab, yani aşk ağacı gibi. İkisi birbirine geçmiş. Bu baobab ağaçlarıyla ilgili ayrı bir video yapmıştım. Ona da bakın derim. Devam ediyoruz. Buradan böyle güzel bir kartpostal da aldım. Çok iyi değil mi ya?
Artık otelimize doğru gidiyoruz. Yarın sabah önce başkente, oradan da hemen diğer uçakla Toliara geçeceğiz. Oraları gezeceğiz. Otele gidiyoruz ama şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Sürekli durup fotoğraf, video çekmek istiyorsunuz. Madagaskar genelinde ciddi bir elektrik problemi var. Mesela bulunduğumuz şehir Murundawa'da akşam 10'dan sonra elektrik yok. Otellerde ise jeneratörle idare ediyorlar. Bu ülkenin geneline yayılmış durumda. Murundawa'da bir markete geldik. Snickers, şu tarz çikolatalar yaklaşık $1. Küçük Nutella, yani bu bayağı küçük, $4. Makarna $1. Diş macunu $2. $1,5. Deodorant yaklaşık $5. Fiyatlar tabi yerel halk için çok yüksek. Hani burada yaşayan birinin gelip marketten alışveriş yapması çok olası değil. Otelimize geri döndük. 2 gün önce de burada kalmıştık. Deniz kenarında hoş, sakin, güzel bir yer. Deniz hemen burada ama tabii onun tadını çıkartamayacağız çünkü sabah 8'de uçağımız var. Bizim yatakları yine yakın koymuşlar. Şunları ayırmamız lazım. Sabah 6'da kalktık. Kahvaltı yapıp hemen havalimanına geçeceğiz. Araba yıkanmış. You clean it. Clear it, yeah. Sabah saat 6:30. Ayaklar hep yalın ayak. Bu bisikletliler buranın hani toplu taşıma aracı gibi düşünebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 kilometrelik yolda gidip geliyorlar. Bir kişi $0,5. Havalimanına girdik. İlk defa X-ray cihazı olmayan bir havalimanı görüyorum. Tüm kontrolleri manuel yapıyorlar. Check-in'imizi yaptık. Artık içeri geçeceğiz. Murundawa'da rehberimiz Patrick bize eşlik etti. 4 gün boyunca bizi gezdirdi. Sağ olsun. Patrick'e tekrar teşekkür ediyoruz. Önce başkent Tana'ya, oradan da Toliara'ya başka uçakla geçeceğiz. Toliara da ülkenin batısında. Şu an bulunduğumuz şehir de ülkenin batısında ama arada rahat bir geçiş maalesef yok. 1-1,5 saat havalimanında durup diğer uçağa geçeceğiz. Bu arada önceki videolarda söylemiştim ama yine söyleyeyim. Madagaskar'da şu an tarifeli iç hat uçuşları yapan sadece 2 tane uçak var. O sebeple biletler çok pahalı. Biz şimdi bu 2 uçuş için kişi başı $400 harcadık. Sabah 6'da kalkmıştık. Şu an saat 1:30. Nihayet gelmek istediğimiz yere Toliara geldik. Başkent Antananarivo'ya ilk indiğimizde Vedat bizi karşılamıştı, burada yaşayan. Aynı zamanda Armada Travel'ın da ortağı. O şu an burada, birkaç gün hep beraber gezeceğiz. Tabii sizi böyle arabayla alan biri olunca işler daha kolay oluyor. Teşekkürler abi. Ne demek, görevimiz. Kalacağımız yere geldik. Odamıza yerleştik. 2 yatak var. Oda fiyatı gecelik $30. Bence böyle bir yer için gayet makul. Maşallah ne tatlısın sen ya.
la vidéo. Şincek. Hep boya yaptı annesini. Akşam yemeği için çıkıyoruz. Güzel güzel dinlendik. Ne yiyeceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Artık Vedat nereye götürürse. İfati merkezden geçiyoruz. İşte merkez dediğimiz yer böyle. Barakalarda küçük küçük pazarlar, tezgahlar. Akşam yemeği için tamamen yerel bir restorana geldik. Balıklarımızı sipariş ettik. 2-3 tane kaptan balığı değil mi bu? Evet abi, kapitan. Kaptan balığı ve ıstakoz söyledik. 15-20 dakikaya hazır olacak. Bizimkiler pişmek üzere. Balıklarımız ıstakoz, tava patates kızartma, domatesler tamamen organik, çok lezzetli. Tıka basa doyduk. İyi yedik değil mi? Çok fena yedik. Çok lezzetliydi valla. Taze taze okyanustan. Vallahi çok güzel doyduk, ne yalan söyleyeyim. Tıka basa doyduk. Hiç ekmeksiz doyduk. Ablamız hala pişiriyor. 4 kişi içecekler dahil $30 hesap verdik. Ama ıstakozlar olmasa, sadece balık olsa $20 düşerdi 4 kişi için. Güzel bir uyku ve dinlenmenin ardından bugün yine farklı bir yere gideceğiz. Deniz yoluyla ulaşımın daha kolay olduğu bir yere gideceğiz. Ada değil ama karayoluyla gitseniz 8-9 saat sürüyor. Botla giderseniz 45 dakika. Anacao'ya gideceğiz. Buradaki böyle biraz turistik, bolca balıkçısı olan güzel bir yer. Anacao Express. Şimdi bizim bot şurada. Tabii su geri çekildiği için limana buraya yanaşamıyor. Nasıl gideceğiz? Bu kanılarla gideceğiz. Öküz arabalarıyla gideceğiz muhtemelen. Hani çok değişik. Limanla, botla öküzlerin ortak noktada buluşması ilginç. Eşyalar hazırlanıyor. Bu arada şimdi bu öküzlere biz bineceğiz ya, yanımızda kimlerin de bineceğini göstereyim. Yani hep Avrupalı tipler ve öküz ve hızlı bot. Şaşkınız ya böyle bir şeye. Yani ne diyeyim bilemiyorum ben. Celal, bagage zo. Bagage sa tan jauh jauh ini. Bagage saya cek. C'est ça, on peut la casara. Les jeunes, ils sont par exemple. Ouais, Otelimiz şurada. Önce biz burada ineceğiz. Kimisinin otelleri bu tarafta. Sırayla bıraka bot devam edecek.
suya atlayıp yürüyerek karaya geçeceğiz. Burada öküz yok Allah'tan. Buraya gelmemizin sebeplerinden biri de suyun ve sahilin bu kadar güzel olması. Bot devam ediyor. Tabii bir de kaldığımız yeri size göstereyim. Böylesine yokluğun içinde böyle tatlı bir yer. Otelimiz şurada, restoran bölümü burada. Öğle saatlerine yakın geldik ama güzel bir kahvaltı yaptık. Plajımız çok keyifli. Şimdi biraz Anakau'yu gezeceğiz. Yürüyerek tabii. Kasabada ne var ne yok bakacağız. Marlin 10 yaşındaymış. Bu ahtapotu ona vermişler. Eve götürüyorum dedi. Şunlar kavrulmuş fıstık, çok lezzetli. Yani suyu zor taşıyor, bir de oradan biri gülüyor, çektiğimi anladı. Yani hayatlar burada böyle. Yürüye yürüye köyün merkezine, pazarına geldik. Pazarda pek video çekmedim çünkü videoyu görür görmez hediye istiyorlar. Üstümüzde de hiç artık bozuk para kalmadı vere vere. Onun için pazardan çok görüntü yok ama önceki videolardaki pazar görüntüleriyle neredeyse birebir aynı. Ulaşım araçlarından biri. Yarın veya sonraki gün şu kanoların biriyle ıstakoz ve ahtapot avına çıkacağım. Bugün de günü böyle batırıyoruz. Otelin restoran bölümü ve bu otelde oda ücreti 30 dolar, yani kişi başı 15 dolar verdiniz mi denize sıfır, hoş bir odada kalabiliyorsunuz. Bu kaldığımız otelde sadece 2 gece boş yer vardı. Şimdi biz 3. gün mecburen başka otele gidiyoruz. Tabii yol olmadığı için böyle taşıyıcılar diyeyim artık valizinizi taşıyor. Bahşiş veriyorsunuz. Bu yerdekiler yosun. Hani çer çöp değil.
odamız. Burası da yine aynı, kişi başı $15. Hemen yürüyüp hop denizdesiniz. Şimdi burada bir de drone uçuralım. Su bir anda yükseldi rüzgarla birlikte. Akşam yemeği için böyle karides, ıstakoz, o tarz şeyler ayarlamıştık. Şimdi onları yemeye gidiyoruz. Balıklar nerede pişiyor? Oraya gidiyoruz. Nerede? Bu kalamar. Kalamari. Fish. Kalamar burada. Lobster, Burada balık. sigala, Burada ıstakoz var. lobster, sigala. Bu sigala ne onu bilmiyorum. O da güzel pişmişe benziyor. Ha kapitan fish. Ha, bu kaptan balığı, bundan yemiştik. Bundan önceki şehirde çok lezzetliydi. Rosso mare. Dışarıda çok rüzgar olduğu için içeride yapıyorlar kızartma, pişirme işini. Oh. Aynı zamanda yaşadıkları barakalarda buralar. Bizim yemek yiyeceğimiz restoran da hemen burada.
Buralar hep balıkçı barakaları, balıkçıların evleri. Balığı tutuyorlar ya da ıstakozu yakalıyorlar. Burada pişirip bizim gibilere, turistlere satıyorlar ya da otellere satıyorlar. Yemekler masaya gelmeye başladı. Akşam yemeğimizi de güzel güzel yedik. Böyle ıstakoz her zaman bulunmaz. 4 kişi yaklaşık $25 hesap ödeyeceğiz. Böylesine güzel deniz ürünlerine. Bence gayet makul. Bu arada saat daha akşam 5.30. Biz bugün biraz erken yedik. İlk gördüğümde düğün zannetmiştim ama cenazeymiş. Biraz detaylarını da öğrendik. Ölen kişi hani yaşlı olunca cenaze törenini bu tip böyle 3-5 gün kutluyorlarmış. Dans ediyorlar, eğleniyorlarmış. Eğer ölen kişi 50 yaşının altındaysa onda ise böyle bu tip bir tören olmuyormuş. Hani üzülüyorlarmış, ağlıyorlarmış. Şu çubuğun ucunda para var. Onu böyle göstermelerinin sebebi ceket giyen çocuk bağış ya da işte yardım yapmış bu tören için. O sebeple hem onunla dans ediyorlar hem de yaptığı yardımı gösteriyorlar. Bugün Anakao'dan ayrılacağız. Artık son şu manzaraya karşı bir kahvaltı yapalım. Botumuz da geldi. Burada 3 gece kaldık. Benim için buradaki en güzel şey eski tip bir salla ya da kano yelkenliyle çok ileri açılıp ahtapot avına gittim. Ya o inanılmaz bir deneyimdi. O videoyu ayrı paylaştım. Onu da izleyin derim. Çok keyif alacaksınız. Şimdi biz buradan Toliara geri döneceğiz. Toliara'yı tam gezmemiştik. Bugün de Toliara'yı gezip Madagaskar gezimize devam edeceğiz. Toliara geldik. Tabii su çok alçak olduğu için bu sefer gidişten daha da alçak. Burada yine böyle kanılara bineceğiz. Öküz arabalarıyla geçeceğiz karşıya. Ya bu hayvanlara tabii insan üzülüyor ama ne yapacaksın? Burada böyle. Yani bu insanların geçim kaynağı. Valla yani liman burası. Giderken de böyle gitmiştik. Sular şu an daha da çekildiği için daha çok bindik bu öküzlere. Yani tabii hayvanlara çok eziyet oluyor da adamların geçim kaynağı. Yani buradaki fakirliği anlatamam size. Çok kötü. Hani elimizden geldiğince fazlasıyla verdik. Toliara'dayız.
Burası merkezdeki işlek cadde. Ana caddemiz böyle. Dışarıda bilgisayar, telefon tamir ediyorlar. Selam. CD satılıyor. Kurutulmuş balıklar. Keşmekeş. Yani aşırı hijyenik olmayan ortamlar. Maalesef durum böyle. Şurada bir modern bir ayakkabıcı var. Fiyatlara bakacağız. Çocuk sandaleti yaklaşık 10 dolar. Bir büyüğü 12 dolar. Bunlar tamamen deriymiş ama. Şunlar 15 dolar. Yani fiyatlar ortalama 10 dolarla 15 dolar civarı. Bu sünger yataklardan çok görüyorsunuz. Ama Vedat hani bu yataklar bile lüks diyor birçok kişi için. Abi şu ne kadar mesela? İncesi 30 dolar, kalını 50 dolarmış. Sünger. Sünger yatakları buranın zengini de kullanıyor diyor. Çünkü o bizdeki gibi yaylı yataklardan ya da iyi yataklardan buralarda bulamıyorsun diyorlar. Bunlar pirinç taşıyorlarmış ama buranın yerli pirinci değil. Yerli pirinç kalitesi, yerli pirincin kalitesi çok yüksek olduğu için yerel halka pahalı geliyormuş. Bunlar hep ithal pirinçmiş Tayland taraflarından. Tülyar ve Anakao gezimiz burada bitti. Ama tabii Madagaskar gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yalan yok, Madagaskar'ı gezmek zor. Hiç kolay değil. Ama buna kesinlikle değiyor. O yaptığınız yola değiyor. Çünkü burada gördükleriniz genel olarak dünyanın başka ülkesinde hep olmayan şeyler. Dünyadan çok da uzak yaşıyorlar. Tabii yoksulluk da var. Yalan değil. Buradan sonra İsola bölgesine gideceğiz. Orada safir madenleri var, kanyon var. Gezilip görülecek çok şey var. Sonraki videolarda görüşmek üzere.